Herkese merhaba. PlayStation 5'imiz geldi. Şu an bunu Güney Kore'de satın aldık. Digital Edition olarak. Digital Edition'lar yaklaşık 450 dolara satılıyor yurt dışında. Şimdi kutuyu hep beraber açalım. Uzun zamandır bekliyorduk bunu. Şöyle yan yatırarak kutuyu açmak daha mantıklı. Burada diğer aparatların olduğu kutu ve cihazın bulunduğu kutu geliyor. Kutu üzerinde emniyet bantı yoktu. Normal açtık. Bizim aldığımız Digital Edition söylediğimiz gibi bu modellerde Blu-ray oynatıcı yok. Direkt PlayStation Store üzerinden satın alıp oyunu o şekilde yükleyip kullanabiliyorsunuz. Evet. Efsane ortaya çıktı. Cihazın dizaynı çok şık. Simetrik olarak yapılmamış. Çok da büyük görünmüyor resimlerde göründüğü gibi. Çok güzel bir dizayn. Şöyle kutuları bir kenara atalım. Kutu içeriğine, aksesuarlara bakalım. Şimdi aksesuarlarda kullanım kitapçığı Korece geliyor tabii ki. Evet, konsolun standı görmüş olduğunuz. İsterseniz bu standın üzerine oturtabiliyorsunuz ki zaten oturtmak zorundasınız. Çünkü cihaz tam simetrik olmadığı için dikine koyabilirsiniz ama yatık koyduğunuz zaman bu standın üzerinde daha düzgün duruyor. HDMI kablo ve power kablosu artı oyun kolunu görüyorsunuz. Kolda iPhone'larda olduğu gibi haptik geri bildirim titreşim özelliği var. Aynı zamanda oyunlarda, silahlı oyunlarda tetik mekanizması gibi oyunun durumuna göre sertleşebiliyor kol tetik sertliği. Evet, bir şey daha unuttuk. Bu neymiş? O da şarj için, kolu şarj etmek için kablo. Şimdi konsolun standını bir takalım. Şimdi gördüğünüz gibi konsolun standı da tam simetrik olarak yapılmamış. Cihazla uyumlu olsun diye. Dikey olarak kullanabiliyorsunuz bunu takarak. Dikey olarak zaten çok fazla gerekli mi bilmiyoruz. Ama genelde yatık olarak daha mantıklı oluyor bu konsolu sabitlemek için. Ön yüzde bir adet Type-C ve bir adet USB portu var. Dikey olarak şöyle gördüğünüz gibi oluyor. Şimdi konsolu yatık olarak nasıl bağlayacağımızı kullanım kitapçığında göstermiş. Şöyle bu işaretlerin olduğu yerden aparatı cihaza bağlıyoruz. Tık sesi gelene kadar yerine oturduktan sonra yatık olarak gayet güzel, sorunsuzca
durabiliyor. Şimdi bağlantıyı yapacağız. Cihazın arkasında 2 tane USB çıkışı, bir tane Ethernet portu, HDMI ve power girişi görüyorsunuz arka planda. Şimdi power kablosu, normal güç girişini bağladık. Normal Avrupa, Kore'de de Avrupa girişiyle kullanılıyor elektrikli cihazlar. HDMI portu, HDMI kablomuz. Onu da yerine takıyoruz. Yaklaşık, o da yaklaşık 1,5 metre. Takıldı yine. Connect your controller to the console with the USB cable and press the PS button. Connect your controller to the console with the USB cable. Select your language. Continue with the screen reader turned on. No. Cihaz üzerinde belirtildiği gibi 8K'yı destekliyor. Şu an 4K televizyonumuza bağladık. İnternet bağlantısını istiyor. Bu Optimize'da kalacak. OK diyoruz. Her şeyi kabul ediyoruz. Ve açılışta network bağlantısı istiyor. Bağlantıyı da yaptık. Şimdi gelen güncellemeyi yapıyor. Güncellemeyi daha sonraya bırakalım. Şimdi kullanıcı girişini yapıyoruz. Ayarlar bittikten sonra ilk açılışımızı yapıyoruz. Daha sonra uzun kullanımda tekrar beraber olmak üzere. Hepinize iyi günler diliyoruz. Hoşça kalın.